Lelit espresso makinalarıyla bir video çekmenin zamanı geldi. Lelit biliyorsunuz Mara modelleri ve Bianca modelleriyle oldukça tutulmaya başladı. Biz de uzun zaman önce Lelit İtalya'dan siparişlerimizi geçip ürünlerimizi getirmeye başlamıştık. Daha önce sadece Lelit Bianca modelleri vardı. Paslanmaz çelik gövdeli makineler vardı. Şimdi artık bu son çıkardığı şaheserler de Espresso Perfetto'da. Özellikle hem Mara modelinin hem Bianca modelinin siyah ve beyaz versiyonlarını şu anda görüyorsunuz. Hakikaten muhteşem oldular. Biz İtalya'da fuarda görmüştük. Çok beğendik. Çok güzel yapılmış. İşçilikleri de harika. Hemen siparişleri geçtik. Şimdi bu makineleri genel olarak bir tanıtmak istiyorum size. Lelit Bianca zaten biliniyor. Dual boiler, çift kazanlı espresso kahve makinesi. Özellikle grubun üstündeki flowmetre ayar mekanizmasıyla, akış kontrol mekanizmasıyla dikkati çekti. Ne yapıyoruz burada? Kullanıcılar biliyorsunuz artık espresso kahve makinesinde mümkün olduğu kadar akışa olsun, ısıya olsun, diğer bir takım özelliklere kendileri müdahale etmek istiyorlar. Yani makinenin ideal bar basıncını sağlaması ya da ideal ısı derecelerini sağlaması artık kullanıcılar için günümüzde yeterli olmuyor. Herkes kendine göre farklı bir takım değerler yapmak istiyor. Niye bu böyle? Çünkü bu nitelikli kahve geliştikçe özellikle farklı kahvelerin farklı özelliklerde demlenmesi, özellikle aromaların ortaya çıkması için gerçekten bir gereksinim olmaya başladı. Bunun için mesela Lelit Bianca'da ön demleme özelliği var. Elektronik olarak sistemin içerisinde menüde var. Ama ön demlemeye ilaveten bir flow kontrol mekanizmasıyla da kullanıcı suyun debisini, akışını buradan ayarlayabiliyor. Bu mekanizmayla ne yapıyoruz? Normalde pompa 9 bar basınç veriyor. Makinenin pompası 9 bar basıncı verirken burada suyun gelme yolunu kısarak hemen grubun üstündeki ikinci bir manometrede biz aslında basıncı manipüle etmiş oluyoruz. Özetleyecek olursam başlangıcında mesela bunu kıstığı zaman kullanıcı makine 9 bar pompa bassa bile hemen grubun üstündeki bu göstergede biz 2 bar, 2,5 bar, 3 bar, 4 bar vesaire veyahut tam full olarak 9 barı verebiliyoruz. Bunu da gözümüzle kontrol edebiliyoruz. Böylelikle farklı kahvelerin farklı basınç seviyelerinde nasıl lezzet farkları çıkardıklarını kullanıcılarımız deneyimlemiş olabiliyor. Şimdi bu Bianca'nın beyaz modeli şu anda burada. Bir de şahane bir siyah var. Aynı buradaki Mara modelinde olduğu gibi. Paslanmaz çelik de tabii klasik paslanmaz çelik de aynen devam ediyor. Mara ile Bianca'nın farklarından kısaca bahsedelim. Bianca çift kazanlı sistem, dual boiler. Mara ise heat exchanger makinesi Lelit'in. Fakat Mara'nın güzel bazı özellikleri var. Şu damlalığın hemen altında bir düğmesi var Mara modelinin. Bu düğme sayesinde siz 3 farklı ısı derecesinde kahve demleyebiliyorsunuz. Yani bir PID ekranı yok, dijital bir ekran yok ama bir şalter sayesinde Lelit bu işi çözmüş. En sıcak, orta sıcak ve daha az sıcaklık derecelerinde ayarlama imkanınız son derece kolay. Bu şalter sayesinde böylelikle farklı çekirdekleri farklı ısı dereceleriyle demlemek mümkün olabiliyor bu makinelerle. Yukarıda su depoları var, kapakları var biliyorsunuz. Lelit'in çok güzel burada bazı buluşları da olmuş. Özellikle suyun ne zaman koyulduğunu ya da varsa bu filtre ne zaman koyulduğunu görebilmeniz için burada basit bir takvim sistemi var. Ben çok kullanışlı buluyorum. Yine aynı şekilde Bianca'nın arkasındaki su tankı makinenin çevresinde istediğiniz yere monte edilebiliyor. Normalde şu anda arkada duruyor ama evdeki yer durumuna göre, mutfaktaki duruma göre isterseniz bu tarafa ya da bu tarafa monte edebiliyorsunuz. Bianca tabii ki rotary pompalı bir makine. Dolayısıyla su tesisatına da bağlayabiliyorsunuz.
İsterseniz buradaki su tankını tamamen kaldırıp başka bir yere koyabilirsiniz ve su tankı olmadan arkadaki bağlantı sayesinde tabii ki bir arıtmadan geçerek Bianca'yı kullanabilirsiniz. Mara vibrasyon pompalı bir makine. Öyle olduğu için su tesisatına bağlanmıyor. Ancak yukarıdan aynı şekilde geniş su deposunu doldurarak espressolarınızı yapabilirsiniz. Heat exchanger olduğu için Mara modeli de espresso yaparken buharınızı aynı anda alabiliyorsunuz. Arada herhangi bir beklemeye gerek yok. Çok beğendiğimiz özellikleri, dediğim gibi işçilikleri çok iyi, çok kullanışlı. Ön taraftaki çekmeceler oldukça geniş, yani damlalıklar oldukça geniş. Onların üstündeki tel işçiliği çok iyi mekanizma ve burada gördüğünüz gibi bir yükseltici var. Mesela bu da güzel bir detay. Özellikle yüksek fincanlarda kahve yaparken belki buna ihtiyaç duymuyorsunuz ama espresso yaparken grupla damlalığın arasındaki mesafe yüksek olduğu için sıçramasın diye fincanı daha rahat kullanabilmek için böyle bir detayı da eklemiş Lelit. Tabii ki bu ahşap işçilikleri özellikle bu renkli modellerde açık renk olarak kullanılmış. Beyazda da siyahta da akçaağaç görüntüsü var. Ama paslanmaz çelikte Bianca'da bu klasik koyu ceviz kahverengi ahşap bulunmakta. Mara'nın paslanmaz çelik modelinde yine siyah alıştığımız tarz vanalar bulunuyor. Bianca'da çift portafiltre çıkıyor kutudan. Ama bunun yanı sıra bir de bottomless portafiltre çıkıyor. Bu da güzel bir detay. Bütün bunların yanı sıra harika bir de tamperi mevcut. Bu açık renk olanlar tabii gene siyah ve beyaz renkli makineler için. Ama paslanmaz çelik makine içinde gene burada gördüğünüz renklerde sapları olan, yine ahşap saplı portafiltresi, bottomless portafiltresi ve güzel Lelit'e özel 58,55 milimetrelik, yani bu detaylara da dikkat ediyor Lelit. Sadece 58 milim deyip geçmemişler. Güzel bir tamperi var. Çok kullanışlı. Tabii ki filtreler de çıkıyor. Su arıtma için bir takım detaylar çıkıyor kutunun içerisinden. Severek kullanabilirsiniz. Her şeyi hazır ilk günden itibaren. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu iki model arasında özellikle hangisini seçmeliyim, hangisine ağırlık vermeliyim diye düşünebilirsiniz. Heat exchanger ve su tesisatına bağlama ihtiyacı duymadığınız bir makine istiyorsanız o zaman Lelit Mara X modeli bu sizin için oldukça yeterlidir. Rahatlıkla espressolarınızı yaparsınız, sütlerinizi aynı anda köpürtürsünüz, hiçbir bekleme yok. Fakat biraz daha fazla beklentileriniz varsa espresso kahve makinesinden, su tesisatına bağlamayı düşünüyorsanız o zaman Bianca modeli olabilir. Çoğu kullanıcı su tesisatına bağlamasa dahi Bianca'da olduğu gibi rotary pompalı espresso makineleri tercih edebiliyor. Burada işte biraz daha sessizliği, işte anında 9 bar verişi gibi özellikleri nedeniyle tercih edebiliyor vibrasyon pompaya nazaran. Bütün bunların yanı sıra tabii ki menüdeki detaylar da çok önemli. Sürekli güncelliyor Lelit makinelerini. Mesela Bianca'lar şu anda V3 modelleriyle bize geldi. V3 modellerinde bir takım yenilikler mevcut. Bunlar özellikle bu akış kontrol sistemleri var menünün içerisinde. Daha önceki makinalarda bunlar yoktu. Fakat şimdi V3'te bunlar mevcut. Yani hem ön demleme imkanı var. 3 saniye, 5 saniye elektronik olarak ön demleme set edebiliyorsunuz. Elinizle bu kumandayı yapabiliyorsunuz. Bu zaten başından beri olan bir özellik. Ama bunlara ilaveten bir de pompanın belirli sürelerde durup kahve yatağını ıslattıktan sonra belirli bir boşluk verip tekrar çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Bunun gibi özellikler. Tabii ki shut timer da var aynı ekranın üzerinde. Bunları talep edenler de Bianca modelini tercih edebilir. Dual boiler makinelerin tabii ki bazı avantajları var heat exchanger'lara göre. Espresso ve buhar kazanının birbirinden tamamen bağımsız olması önemli bir avantaj. Buhar kazanını diyelim ki çok fazla süt köpürttünüz, kazan boşaldı, tekrar su çekti. O esnada espresso ısısını
hiçbir şekilde etkilemez. Birbirlerinden bağımsız dual boiler makinalarda ve espresso PID kontrolü de sensör direkt espresso grubunun içerisinde olduğu için size çok hassas olarak istediğiniz demleme ısısını verebilir. Ama bu detaylara ihtiyaç duymayan kullanıcılar mağarada en azından bu bahsetmiş olduğum şalter sayesinde daha fazla sıcak, orta derece sıcak, daha az sıcak bu kontrolleri devreye alabiliyorlar. Siz nasıl bir kullanıcıysanız, espresso makinesinden neler bekliyorsanız işte bunlara göre tercihinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Bianca espresso makinesinde detaylı bir inceleme yapacağız tekrar. Kahve yapacağız, süt köpürteceğiz vesaire. Ama bunları daha yakından incelemek istiyorsanız, makinelere dokunmak, görmek, üzerinde sohbet etmek, sizleri her zaman Espresso Perfetto'ya kahve içmeye bekliyoruz. İyi günler.